Selam. Bugün yanımda Aşk Tom var. Aşk Tom'la bugün çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Aşk Tom hem Türkiye'de baristalık yapmış hem de burada baristalık yapmış biri. O yüzden bu mesleğin Türkiye'deki ve Avustralya'daki farklarını konuşacağız. Bu sohbeti gerçekleştirirken de şöyle kasabamızda bir tur atalım dedik, yürüyelim dedik. Hem de size kasabamızı göstermiş oluruz dedik. Ama çok soğuk. Evet, hava biraz soğuk, o yüzden üşüyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Sohbetimiz içimizi ısıtır diye düşünüyorum Aşk Tom. Ne dersin? İnşallah. Evet. Sana çok güzel sorular hazırladım. Göreceğiz. Hadi gel yürümeye başlayalım. Şimdi Aşk Tom'a çok güzel sorular hazırladım. Burada barista olmak ve Türkiye'de barista olmakla ilgili. Biliyorsunuz ben bu YouTube kanalına çok fazla barista içeriği attım. İşte Avustralya'da nasıl barista olunur, barista nasıl oldum, işte iş nasıl aradım vesaire. Kafede bir günüm bayağı şey çekmişim. Hani baristalıkla ilgili çok şey çektim. Bunun sebebi tabii ki de Aşk Tom. Ben buraya barista olmak için geleceğim zaman onunla tanıştık. Bu kadar çok içerik çektiğim için çok da kişiyi yönlendirdiğim de oldu aynı zamanda. Hani benden sonra çok kişi baristalık eğitimi alıp Avustralya'ya gelip barista oldu. Bunu da biliyorum. O yüzden bu kanala böyle bir içerik lazımdı kesinlikle. Türkiye'de baristalık nasıl, Avustralya'da baristalık nasıl? Çünkü ben de öyleydim ve çoğu kişi öyle. Avustralya'ya gelip barista olmak isteyenlerin çoğu Türkiye'de baristalık yapmayan kişiler. O yüzden hani burada daha kolay iş bulabilmek için barista olan kişiler genelimiz. Ben de öyleyim. Ama Aşk Tom öyle değil. Türkiye'de de profesyonel olarak bu işi yapıyordu. O yüzden ona soracağım sorular çok önemli. İstersen başlayalım. Ne dersin? Başlayalım o zaman. Evet, sorularımı çıkartıyorum. Bu arada bizim de kasabamız böyle bir kasaba. Görüyorsunuz. Çok sessiz ve sakin bir kasaba. Başlıyorum Aşk Tom. Evet. Sorularıma. Evet, ilk sorum. Genelde çoğu insan az önce de bahsettiğim gibi Avustralya'ya ilk geldiğinde Türkiye'deki mesleklerini yapmıyor. Çok beyaz yaka tanıdığım ya da başka meslekleri yapanları da tanıdığım çoğu kimse ilk başta onu yapmıyor. Ben de avukattım. Avukat olmadım, mühendis olan, ne bileyim doktor olan falan filan. Kimse kendi mesleğini yapmıyor ilk başta. Ama sen kendi mesleğini yaptın. Bu evet. Sana nasıl hissettirdi? Yani Türkiye'deki aynı işini yapıyordun, buraya da gelip aynı işi yaptın. Bu nasıl hissettirdi? Bu nasıl hissettirdi? Çok özgüvenli hissettirdi. Bir de şöyle bir şey var. Mesela buraya gelenlerin çoğu garsonluk yapıyorlar ama baristalık deneyimli olduğun için çok fazla dile gerek olmuyor aslında. O yüzden barista olduğunuz zaman direkt buraya gelip hiçbir şey konuşmasanız bile o makinenin başına geçip kahve yapabiliyorsunuz. O yüzden bunun çok artısını gördüm. Evet, sana şanslı hissettirdi yani. Aynen, şanslı ve özgüvenliydim yani buraya geldiğimde. Zaten şöyle bir şey oluyor. Bir ay, 2 ay kahve öğrenip de buraya gelip de ben baristayım deseydim eğer, oraya gittiğimde anlaşılırdı bu. Ama oraya gittiğimde gerçekten orada yani övmek için söylemiyorum ama oranın baristasından daha güzel kahve yaptığım için herkes çok beğenmişti ve direkt işe başlamıştım. Evet. Gittim her yerde. Yani şanslıydın. Çünkü evet. Mesela ben de buraya geldiğimde ya da çoğu başka ülkeye gidip barista olan kişiler ya da Avustralya'ya barista olarak gelen kişiler biraz zorlanıyoruz. Çünkü biz Türkiye'de kahve yapma deneyimimiz çok fazla olmadığı için zorlanıyoruz, yapamıyoruz, yeni şeyler öğrenmemiz gerekiyor falan ama sende bu hiç olmadı tabii ki. Evet. Çünkü isimleri aynıydı, sütler aynı, her şey aynıydı yani sistem aynı. O yüzden geçip direkt kahve yapabiliyorsunuz. Güzel. Evet, ikinci soruma geçiyorum. Avustralya'da barista olmak ile Türkiye'de barista olmanın farkları nelerdir? Bize bunu anlatır mısın? İşte çalışma şartları, maaşlar vesaire. Tamam. Hemen anlatıyorum. Öncelikle Türkiye'yi anlatayım. Türkiye'de barista olmak biraz daha relax. Daha easy oluyor, daha kolay oluyor. Maaşlarda da bence baristalar güzel maaş kazanıyorlar. Yani o zaman ben Türkiye'deyken öyleydi. Hı. Çalışma şartlarında da şöyle bir durum var. Resmi tatillerde, hafta sonları, yoğun olduğu saatlerde genelde sürekli çalışman gerekiyor. Türkiye'de çalışman bekleniyor yani. Evet, o bu yüzden, bence negatif yönü. Aynen, izin almak da çok zor oluyor. O yüzden bu şeylerde çalışıyorsun. Ama Avustralya'da çalışma olarak çok yoğun geçiyor. Gerçekten günde 10 kilo kahve yaptığımız zamanlar vardı. 12 kilo kahve yaptığımız zamanlar oluyordu. O yüzden çok fazla çalışıyorduk. Gerçekten kafamı hiç kaldırmadan kahve yaptığım zamanlar oluyordu. Böyle 4-5 saat. Ama Türkiye'de öyle bir durum yok. Türkiye'de öyle bir şey yok. Yoğun oluyoruz ama çok uzun sürmüyor Türkiye'de. Maaşları buranın Türkiye'ye kıyasla tabii ki de daha iyi şartlarda çalışıyoruz. Daha iyi maaş kazanıyoruz burada.
Yani aldığın ücret yetiyor kısmen. Kısmen Ve yani işte neye harcadığına bağlı. Çalışmada ben hafta sonları tatil olmasını burada öğrendim. Gerçekten çok güzelmiş. Resmi tatillerde tatil olmasını burada öğrendim. Yani şöyle biraz da benim aslında çalışma şeyimle alakalı. Bazı kafeler açık oluyor ama bazı kafeler, özellikle iş yerlerinin altındaki kafeler resmi tatillerde hafta sonları kapalı oluyor. O yüzden haftanın 5 günü çalışıyorum burada. Yani çalışıyordum barista olduğum zamanlarda. O yüzden bu gerçekten çok güzel. Yani Türkiye'ye kıyasla bu mükemmel bir şey. Evet. Resmi tatillerde ve hafta sonları çalışmamak. Evet, benim de gördüğüm şey, ben de kısaca yorum yapmak istiyorum. Aşk Tom'u Türkiye'de çalışırken gördüm ve ben de Avustralya'da çalıştığım için bence de Türkiye'de barista olmak çok daha relax. Ama eğer hizmet sektöründe, yani hospitality sektöründe çalışıyorsanız Türkiye'de gerçekten resmi tatil ve bayramlarda izin almanız çok zor. Hatta o zamanlar ekstra elemanlar geliyor. Evet. Ama mesela burada eğer, tabii yine çalıştığınız yere göre değişir. Eğer bir plaza altında ya da hafta sonu kapalı olan bir yerde çalışıyorsanız tatilsiniz ve bu çok güzel bir şey. Aynen. Evet, bunu söyleyecektim ben de. Gerçi ve bu senin soru cevabı. Şunu da ekliyorum. Burada izin almak daha kolay. Yani 2 gün sonra mesela ben bir hafta sonra gidiyorum diyebiliyorsunuz. Ya da bir ay Türkiye'ye gideceğim tatile diyebiliyorsunuz. Döndüğünüzde işiniz genelde oluyor. Evet, doğru. Evet, bir diğer soruma geçiyorum. İlk kez Avustralya'da kahve yaparken zorlandığın şey neydi? İlk kez şöyle olmuştu. Abi Türkiye'de cappuccino'ya kakao tuzu atmıyoruz ama burada atıyoruz yani. Bütün cappuccino'lara kakao tuzu atıyoruz. Evet. Burada şöyle oluyor. Kapakları yazılıyor ya da fiş geliyor. Ben de kahveyi yaparken ilk başta shot almıştım. Patron da süt kaynatıyordu çok yoğun olduğumuz için. Shotları alıyordum. Her şeyi hazırlayıp ona veriyorum shotları. O da sütü koyuyor, veriyor. Şey olmuştu, sürekli cappuccino'larda kakao tuzunu unutuyordum. Ve sürekli orada sütü bırakıp kakao tuzu atıyordum yanımdaki kişi. O yüzden ona çok zorlanmıştım. Evet. En zorlandığım şey buydu. Onun haricinde her şey kolaydı, easy'ydi yani. Ben aslında yani sonuçta burada son 3 yıldır burada yaşıyorum. Son 3 yılda buna alıştım ama bence olması gereken sanki cappuccino'nun üstüne kakao tozu atılmasıymış gibi hissediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ya bence yani olabilir. Bence doğru olan oymuş aynen. gibi gerçekten. Güzel ama şöyle bir şey var. Sevmeyen de var. Anladın mı? Sevmeyene şey yapıyorsun ama burada mesela her şey koyuluyor ve burada herkes artık alışmış mı onu bilmiyorum ama burada herkes istiyor. Yani evet işte cappuccino deyince o. Aynen. Hatta ben Türkiye'de Mock'ta çalışırken Mock'un kurucusu da yarım Avustralyalı yarım Türktü. Orada şey vardı, Ozzy Cap vardı. Ozzy Cap'e biz şey yapıyorduk, kakao tozu atıyorduk Türkiye'de. Evet. Normal cappuccino yine normal gidiyordu ama Ozzy Cap isteyene kakao tozu atıp da gönderiyorduk. O yüzden en zorlandığın şey cappuccino'nun üstüne kakao tozu atmak oldu. Aynen yani sürekli ilk zorlandığım şey ve yoğun olduğumuz için aynen oydu. Evet. Bir diğer soruma geçiyorum. Türkiye'de barista olmak mı daha kolay yoksa Avustralya'da barista olmak mı? Bu kişiye göre değişir ama benim için Türkiye daha kolay barista olmak. Türkiye'de daha kolay barista olmak. Daha relax çünkü, bir çalışma şeyi olduğu aynen, için. relax olduğun için. Ya şöyle Türkiye'de belki bir coffee shop 4-5 kilo yaparken burada 10 kilo yaptığın için gerçekten burada çalıştığını hissediyorsun yani dibine kadar çalışıyorsun. O cool'luk falan yok burada. O baristanın cool'luğu kalmıyor burada. Gerçekten ameli gibi çalışıyoruz burada ama Türkiye'de biraz daha cool oluyorsun. Evet. O zaman Türkiye'de daha kolay diyorsun. Daha kolay bence. Evet. O kadar soğuk ki gözlerim doldu şu an böyle ağlıyor gibi. Burnum kızardı sanki. Evet. O yüzden bir sonraki soruma geçiyorum. Seni de şöyle alayım. Bir sonraki sorum. Sence Avustralya'da barista olmak göçmenler için kolay mı yoksa zorlukları var mı? Çünkü mesela bana göre, buradan söyleyeceğim. Çünkü bana göre baristalık yani beni çok zorlamayan bir meslek oldu. Ben gerçekten hep keyifle yaptım. Yani 4-5 hatta 6 farklı yerde falan çalıştım. Hepsinde de böyle çok fazla zorlanmadım. Hepsinde çok keyif alarak böyle çok easy bir şekilde çalıştım. O yüzden bunu sana sormak istiyorum. Bu benim polyanlalığım mı? Yoksa hani tabii ki de zorlukları var ama zorlukları da nasıl? Biraz aslında bahset. Sen söyledin aslında bu şeyi. Tabii ki de diğer mesleklere göre yani buraya ilk geldiğinde yapabilen göçmen mesleklerine göre baristalık en kolayı. Çünkü makine başındasın. Çok biraz şey. sesli konuş. Tamam, makine başındasın. Çok derdinin tasan olmuyor. Kahveni yapıyorsun, işine bakıyorsun. İstediğin zaman kahve içebiliyorsun. Bence kolay. Kesinlikle, bence de en güzel yanı bu, gerçekten bayılıyorum buna. Evet, yani yapılabilecek görece kolay işlerden eğer kahve yapmayı biliyorsanız bu arada. Aynen.
Bana da soranlar oluyor. Ben iş görüşmesi yaptığımda gördüklerim de oldu vesaire. Kahve yapmayı bilmeden kahve yapmayı biliyorum diye gidiyorsunuz ama bilmediğiniz çok belli oluyor. Sakın öyle şeyler yapmayın, burada anlaşılıyor. Evet ve o zaman siz de zorlanıyorsunuz. Sizi barista olarak işe alıyorlar. Sonra size garsonluk yaptırıldığı zaman üzülüyorsunuz falan filan. Aynen. Bence O yüzden... söyleyin orada. Söyleyin, bir 2 aylık deneyimim var deyin. Onlar da onu göz ardı edip belki ihtiyaç varsa alıp sizi yetiştirebilir. Ama sen direkt oraya barista olarak gidersen şansını kapatırsın eğer barista değilsen. Evet. O yüzden hani baştan böyle bir şey oluyor çünkü. Hani yalancıymışsın gibi oluyor. Aynen. O yüzden neyse açık açık söyleyin. Söyleyin yani 1 aylık 2 aylık deneyimim var, 1 yıllık deneyimim var. Çok iyi kahve yapamıyorum ama yapabildiğim kadar falan işte yani öyle şeyler. Öyle bir şeyler söyleyin işte. Ama öyle biliyorum deyip de giderseniz eğer gerçekten almazlar sizi işe. Evet. Bir diğer sorum. Dil bariyeri ve kültür farkı seni zorladı mı? Dil bariyeri biraz zorladı tabii ki de. Kültürle çok ilgilenmiyorum ben. Kültür zorlamadı. Zaten şöyle bir durum var. Şöyle aslında Türkiye'de... Bence şöyle seni zorlamış olabilir kültür farkı. Kahve kültürü hani Türkiye'deki kadar böyle lay lay lom değildin. Kahve burada bir zorunluluk gibi olduğu için Aynen. sabah zorunluluğu. Tam da onu söyleyecektim. Türkiye'de o zaman beni bir. Türkiye'de kahve içmek biraz böyle sosyalleşmek, keyif gibi ya. Burada öyle bir şey değil. Burada gerçekten bir ihtiyaç, bir zorunluluk gibi. Ben mesela sabahları bazen bir adama 2-3 kere kahve yaptığımı biliyorum. Çünkü adam gerçekten kahve içmeden ayılamıyor herhalde, anladın mı? O yüzden kültür olarak burada kahve bir ihtiyaç. Türkiye'de değil. Evet. Belki bu seni biraz zorlamış olabilir. Ama dil beni şu aşamada zorlamıştı. Beni zorlamadı aslında buradaki kültür falan. Zorlamadı, sadece işte dediğim gibi dilde farklı bazen yani. sıkıntı yaşıyordum ama onu da hallettim. Evet. Yani bir ay sonra 2 ay sonra çünkü şeyler de aynı zaten. Flat white burada da flat white, Türkiye'de de. Latte burada da latte, orada da latte. Evet. Biraz aksan sıkıntısı oluyordu, onu da hallettik zaten. Evet, güzel. Kısa sürede. Bir diğer sorum. Gerçi bunu da konuştuk ama yine de sormak istiyorum. Türk kahve kültürüyle Avustralya kahve kültürünü karşılaştırırsan en büyük fark ne? İkisinin kültürünü karşılaştırırsam en büyük fark Türkiye'de filtre kahve çok yaygın. Türkiye'de filtre kahve herkes içiyor. Ama burada filtre kahve yok. Burada 10 tane coffee shop'tan belki bir tanesinde filtre kahve bulabilirsiniz. Türkiye'de 10 tane coffee shop'tan belki bir tanesinde bulamayabilirsiniz. Öyle bir durum vardı. Bir de işte dediğimiz gibi kahve Türkler için birazcık daha böyle keyif şeyi. Aynen. Ama Avustralya'da insanlar uyanmak için içiyor. Gerçekten tam anlamıyla öyle içiyorlar. Evet. Belki Türkiye'de de artık bu birazcık öyle olmuştur. Kahve içmeden ayılamıyorumlar falan. Ama burada Avustralya'da bu gerçekten ona öyle. Ona hemen gibiden Feyyaz Yiğit gibi şey yapıyorum. İlkan diyor ya, yalan söyleme lan. Yalan söyleme, sen ne zaman kahve içmeden ayılamıyorsun. Aynen. Ay bu arada hava inanılmaz soğuk, çok bilmiyorum. soğuk ya, saçlarım başlarım Bilmiyorum dağıldı ya. geçiyor mu bu soğukluk ama donuyoruz şu an. Dün kar yağdı burada. Evet. Bir diğer soruma geçiyorum. Baristalık dışında hangi mesleği yapmak isterdin? Baristalık dışında hangi mesleği yapmak isterdim? Baristalık dışında... Hiçbir mesleği yapmak istemezdin diyebilirsin belki. Bence bilmiyorum. istemezdim ya. Baristalık çok keyifli bir meslek. Ben çok seviyorum baristalığı. Ya, Türkiye'de de çok seviyordum baristalığı. Burada da çok seviyorum. Evet. Başka bir şey yapmak Tabii istemezdim. hayalimde yani. kendime kafe açmak. Bu arada hemen şöyle arkamdaki evi göstermek istiyorum. Bak ne kadar tatlı, görüyor musunuz? Şöyle bir sokaktayız bu arada. Evet, enteresan bir ev. Evet. Yok Güzel yani, bir ev. çok Tamam, var başka böyle bir evlerden. başka bir iş yapmak istemezdin yani. İstemem ya, yok, ben seviyorum baristalığı. Tamam. Ya şu an ara versem de seviyorum. Evet, şu an bir ara verdi. Şu an boyacı aşkım. oldum. Aynen. Şu an bana destek olmak amacıyla benimle Aynen. birlikte boya yapıyor. Evet, bir diğer sorum. Türkiye, bu da zaten yine az önceki sorudan. Hepsinin kopya mı çektin birbirinden? Hayır, hepsi birbirine bağlanıyor. Yani birine verdiği cevap diğerine vermiş oluyorsun. Türkiye'ye dönecek olsan bir gün barista olarak çalışmaya devam eder misin? Tabii ki de. Tabii ki de, evet. Aynen. Ben de sevdim baristalığı gerçekten. Bir diğer sorum. Avustralya'da barista olmak isteyenlere ne tavsiye edersin? Avustralya'da barista olmak isteyenlere ne tavsiye ederim? Biraz böyle şey yapsınlar. Eğer buradaysanız biraz burada city dışında yoğun olmayan coffee shop'lara gidip orada işi öğrenin. Orada işi kavrayın. Ondan sonra city tarafına gelin. Çünkü direkt city'ye gelirseniz olmaz. Türkiye'den buraya gelecek olanlara da bir coffee shop'a girin. Orada iş öğrenin. Zaten çoğu herkes öğretiyor. Gidip orada çalışın. 1-2 ay, 3 ay deneyim yapın. Yani şöyle kahveyi yapabilin orada.
Yani sütü falan çok iyi yapın. Artı atmasanız da olur ama kahve ve sütü çok iyi yapın. Öyle hazır olun da gelin. Böyle şey gibi olmasın. Bir ay yaptım da ben kahve yapıyorum demeyi, yani öğrendim demeyin. Çünkü gerçekten öyle olmuyor, zor. Evet. Şartlar. Bence de ben de barista olmak isteyenlere bunu öneririm. Burada barista olarak Sen çalışmak 4-5 ay isteyenlere. geldin Türkiye'de yanıma. Aynen, kesinlikle. Bu yola ilk kez giriyorum bu arada. Ben de. Kesinlikle Türkiye'de ücretsiz de olsa bir kafeye deneyim edinmek için girin. Ben de öyle girdim. Zaten Aşk Kitabı'nda da öyle tanıştık. Ücretsiz olmasa da normal iş başvurularına başvuru yapın kafelerde. Evet, onlar ya da zaten işte, size öğretirler aynen. Evet, ya da Türkiye'de işte hali hazırda bir mesleğiniz varsa, çalışıyorsanız falan, ben de öyle yaptım. İş sonrası gidebilirsiniz, hafta sonları gidebilirsiniz. Ara verin ya biraz. Yani emin olun orada öğrendiğiniz şeyler sizin burada çok işinize yarayacak. Aynen. Çünkü insanlar burada deneyimli insan arıyor. En azından kafede deneyim vesaire. Hani, aynen. yani benim çalıştığım yerde bile garsonun deneyimlisini arıyorlardı. Aynen. Bir de şöyle bir durum var. Mesela deneyim varsa eğer gerçekten diliniz çok iyi olmasa da bunu göz ardı ediyorlar. Evet. Ama deneyim yoksa ve dilinizde yoksa direkt şey yapıyorlar. İşte bu yüzden bence baristalık, kahve yapmayı iyi biliyorsan biz Türkler için yapılabilecek en iyi mesleklerden. Çünkü çoğu kişinin buraya geldiği zaman çok iyi bir İngilizcesi olmuyor. Ne yapmaya çalışıyor? İşte Uber yapıyor, garsonluk yapmaya çalışıyor ama İngilizcen iyi değilse onu da yapamıyorsun vesaire. Ama baristalık, eğer gerçekten iyi kahve yapabiliyorsan hani çok kolay iş bulabiliyorsun diye düşünüyorum yani gerçekten. Evet öyle. Hani eğer baristalıkta iş bulamıyorsanız kahve yapmayı iyi bilmiyorsunuzdur bence. Haksız mıyım Aşko? Aynen öyle. O yüzden... Bence de öyle. Zaten burada öyle garsonluk da çok gerçekten şey yapıyorlar. Ya çok iyi garson olmanız lazım ya da çok iyi konuşmanız lazım. O yüzden İngilizler garsonluk işlerinin hepsini kapıyor. Evet, aynen. Gerçekten kesinlikle. öyle. Ana dili İngilizce olanları alıyorlar daha aynen. çok. Böyle. Karşıda ne kadar güzel palmiyeler var. Sorularım bitti. Bu kadar mıydı? Bu kadardı. Tamam. Başka eklemek istediğin bir şeyler var mı senin? Benim eklemek istediğim bir şeyler yok. Her yerde baristalık güzel bence. Bir de baristalık mesleğini birazcık övecek olursam, bence dünyanın neresine giderseniz gidin yapabileceğiniz bir meslek olması çok güzel bir şey. İtalya'ya da gitsen flat white. Danimarka'ya da gitsen öyle, Afrika'ya gitsen de öyle, buraya gelsen de öyle. Yani eğer İngilizce biliyorsan ve iyi bir kahve yapıyorsan bence dünyanın her yerinde çalışabilirsin, haksız mıyım? Haklısın. O yüzden ben bu mesleği gerçekten çok seviyorum. Kafe ortamı çok güzel. Böyle hani insanlar daha çok mutlu geliyor. İşte hukuk bürosu gibi daha böyle resmi şey değil. Ay ne kadar tatlı bir bahçe. Resmi ya da böyle biraz stresli falan değil. O yüzden baristalık mesleğini seviyorum kalbimde. Aşk Tom'a da bu mesleği bana kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Böyle sohbetimizin sonuna geldik. Aynen. Derin bilgilerini donduk. Derin bilgilerini ve görüşlerini bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederim Aşk Tom. Ne zaman ihtiyacınız varsa ben buradayım. Yazarsınız eğer aklınızda bir şey varsa. Evet, aynen. Cevaplarım aklınızda bir elimden şeyler geldiğince. varsa Aşk Tom'a da yazabilirsiniz. Çok yardımsever bir insandır kendisi. O zaman bu videomuzu buradan bitiriyoruz. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.